Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Yapılan araştırmalara göre yalanların %82'si tespit edilemiyor. Her ne kadar insanların çoğu yalan söylemediğini iddia etse de bütün toplumlarda yalan söyleme oranları çok yüksek. Böyle bir durumda kimin gerçeği söylediğini, kimin yalan konuştuğunu ayırt edebilmek çok zor. Özellikle jest ve mimikleri okumak konusunda bir uzman değilseniz, ustalıkla söylenen bir yalana inanma olasılığınız çok yüksek. Bilişim teknolojilerinin hayatın her alanında kullanılıyor olması, yalanı profesyonel meslek edinen bir zümre de yaratmış durumda. Bütün dünyada insanlığın en büyük sorunlarından biri, gerçek dışı vaatlere ve yalanlara inanarak finansal kayıplar yaşamaları. Telefonları, e-mailleri, çevrim içi platformları, sosyal medyayı kullanan bazı uyanıklar, söyledikleri ustaca yalanlarla ve çevirdikleri dolaplarla insanları içinden çıkılmaz durumlara sürüklüyorlar. Elbette böyle profesyonel yalancılarla karşılaşma olasılığınız her gün etrafınızda amatörce yalanlar söyleyenlere kıyasla daha düşük. Fakat söylenen ufak yalanlar bile bazen sizi sıkıntılı durumlara sokabilir, ruh sağlığınızı derinden etkileyebilir. Bir insanın size yalan söyleyip söylemediğini anlamanın çeşitli yolları var. Ama önce bu konuda bilmeniz gereken enteresan bir bilgi verelim. Araştırmalar dışa dönük insanların içe dönük olanlara göre yalan söyleme eğiliminin daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Öncelikle muhatabınızın kişilik yapısı yalan söyleyip söylemediği konusunda bir ipucu verebilir. Karşınızdaki kişinin gerçeği dile getirirken nasıl davrandığını bilmiyorsanız, yalan söylediğinde tespit etmek de zordur. Bu yüzden Batı'da ve Amerika'da yalana karşı korunmak amacıyla açılan kişisel gelişim kurslarına yoğun ilgi gösterilmektedir. Peki karşınızdaki kişi size doğruyu mu söylüyor yoksa yalan mı konuşuyor? Bunu nasıl anlarsınız? Bu videoda kişilerin yalan söylediğine dair bilimle desteklenmiş işaretleri ele alıyoruz. Yalan söyleyen bir kişinin normal zamanda kullandığı konuşma jargonu yalan söylerken değişime uğrar. Gerçeği söylemeyen insanı anlamanın en bariz yollarından biri konuşma düzeninin değişmesi, düzensizliğin hakim olmasıdır. Yalan söyleme eğilimindeki bir insan en basit sorularda bile konuşma kalıbını değiştirir. Özellikle karakteri hususunda bilgi sahibi olduğunuz bir kişi ise günlük olağan konuşma jargonunun dışına çıktığını, sizi manipüle etmek, inandırmak için çeşitli atraksiyonlar yaptığını kolayca anlayabilirsiniz. Yalan söyleyen kişinin konuşma jargonuyla beraber tavır ve davranışlarında da bir takım gariplikler, olağan dışılıklar gözlemlenir. Mesela evet derken başını hayır anlamında yukarı aşağı sallayabilir ya da sizi onaylarmış görünürken başını aslında hayır der gibi sağa sola çevirerek konuşabilir. Jest ve mimikleri sözleriyle zıtlık teşkil eder. Vücut hareketlerini iyi gözlemlerseniz ve sözleriyle eşleşmeyen hareketler yaptığını fark ederseniz karşınızdaki kişinin yalan söylediğinden şüphelenebilirsiniz. Doğruyu söyleyen insanlar anlattıkları şeylerle ilgili tutarlı bir şekilde çok fazla ayrıntı verebilirken yalan söyleyenler de ayrıntıya fazla rastlanmaz. Genellikle hikayeyi kısaca kesip bitirirler. Mesela bir mahkemede şahitlik yapan kişi doğruları konuşuyorsa ve hakim daha başka anlatacak bir şeyleri olup olmadığını sorduğunda anlattıklarına her seferinde hatırladığı yeni şeyler ekleyebilir. Hikayeyi baştan sona doğru anlattıktan sonra sağlamasını yapmak üzere sondan başa doğru da istikrarlı ve tutarlı bir şekilde anlatabilir. Fakat yalan söyleyen kişiler hikayelerini sondan başa anlatmaya kalktıklarında genellikle çuvallarlar. Çünkü baştan sona doğru anlatılan hikaye sondan başa doğru anlatılırken muhakkak değişime uğrar ve farklı eklemeler ortaya çıkar. Yalan söyleyen bazı insanlar da konuşurken çok fazla ayrıntı verme eğiliminde olabilir. Karşısındakini aldatmak ve söylediği yalanı desteklemek için aşırı detaylara ihtiyaç duyar. Yalancı kişi muhatabında inanma emareleri gördükçe ayrıntının dozunu da arttırır. Gerçekleri konuşan bir kişinin eklemeyi aklına bile getirmeyeceği bazı abuk sabuk detayları yalan söyleyen kişinin konuşmalarında bulabilirsiniz. Ayrıca yapılan çalışmalarda uzmanlar yalan söyleyen kişilere dair bazı dil bilimsel ipuçları da yakalamışlardır. Mesela böyle tipler kendilerini olayların dışında tutabilmek için ben, benim, bence gibi birinci şahıs zamirlerinden uzak dururlar ve genellikle o,
onlar gibi üçüncü şahıs zamirleriyle konuşurlar. Ayrıca konuşmalarında bolca argo ve küfüre de rastlayabilirsiniz. Yalanların tespiti konusunda yapılan araştırmalar, gerçeği söylemeyen kişilerin hal ve hareketlerinde coğrafi ve kültürel etkiler olduğunu da göstermiştir. Mesela San Francisco Eyalet Üniversitesi'nden Dr. David Matsumoto, yalanlar konusunda yaptığı çalışmasında Çinli katılımcıların daha yüksek bir sesle konuştuklarını ama İspanyolların daha düşük perdeden konuştuklarını saptamıştır. Bu bilgiden yola çıkarak yalan söyleyen kişilerde normal zamanda kullandıklarının aksine olağan dışı ses yükselmesi ve alçalması gözlemlenebilir. Eskiler gözler yalan söylemez derken aslında gözlerin ruhun bir penceresi olduğu gerçeğine gönderme yapmışlardır. Göz hareketleriyle söylenen şeylerin doğruluğunun birbirini teyit edip etmediği ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır. Mesela Amerika'da yapılan bir çalışmada konuşurken göz temasından kaçınan kişinin doğruları söylemediği sonucunda karar kılınmış ve bu yaygın bir inanışa dönüşmüştür. Fakat başka kültürlerde de göz temasının yalanla direkt ilişkili olabileceği gibi bir inanış vardır. Bu konuda kesin bir veri yok ama yine de doğru söyleyen insanlarla yalan söyleyen insanların göz hareketlerinde farklılıklar olabilir. Mesela bazı insanlar bir bilgiyi hatırlarken yukarı bakma eğilimindeyken yalan söyleyenler genellikle aşağıya bakarlar. Çok bilinen bir işaret de yalan söyleyen kişilerin genellikle kaçış rotası olduğu için kapı tarafına baktıklarıdır. Göz hareketlerinden yalan söyleyip söylemediğini saptayabileceğiniz insanlar genellikle çok fazla etkileşimde bulunduğunuz yakın çevrenizdeki insanlardır. Bir insan yalanını örtbas etmek istediğinde veya verilecek tepkiden sakınma güdüsüyle ellerini genellikle ağzının ya da gözlerinin üzerine koyar. Bazıları ise konuşurken gözlerini tamamen kapatarak konuşma eğilimindedir. Böyle durumlarda ondan kollarını önünde kavuşturarak konuşmasını isteyin. Muhtemelen kollarını oynatamadığında yüzünüze bakmadan sadece kendi önüne bakarak ya da kapı pencere gibi yerlere odaklanarak konuşacaktır. Tabakta kalan son kurabiyenin akıbetini sorduğunuzda bir çocuğun vereceği tepkileri düşünün. Muhtemelen dudaklarını yalayarak, tırnaklarına bakarak, ellerini birbirine kenetleyip ovarak size kocaman bir yalan söyleyecektir. Yalan söyleme eğilimindeki kişide doğal olarak bir gerginlik durumu olur. Vücuda endişe hakim olduğunda kan kemiklerden çekilmeye başlar ve bunu dengelemeye çalışan kişi aşırı hal ve hareketlerde bulunmaya başlar. Bilinçsizce yapılan bu hareketler iyi gözlemlenmelidir. Çünkü kişinin yalan söyleme konusunda yaşadığı gerginliğe işaret ediyor olabilir. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.